biraz katılım olsun. Beyefendi nasıl? Evde mi? Evde. Evde ama onu almayalım. Almayalım. Kötü oluyor çünkü. Kötü Al, oluyor. Dayanamıyor. almayalım. Biraz daha bekleyelim. Mesaj yeni gidiyor çünkü. Evet. Evet. Evet, biz başlayalım. Arkadaşlar gelirler, izleyenler gelirler. Hoş geldiniz Ebru Hanım, Ebru Atay yayınıma. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun davet ettiğiniz için Bilal Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Siz beni kırmadınız, yayınıma katıldınız. Değerli dostlar, değerli izleyenler, değerli katılımcılar. Evet, Veli Eren Atay'ın annesiyle birlikteyiz. Ebru Hanım'la birlikteyiz. Veli Eren Atay bundan 2 sene önce, 2 sene, 2,5 ay önce ne yazık ki gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve o günden bu yana da kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Polis teşkilatı, sahil güvenlik, jandarma herkes aradı. Herkes aylarca aradı ama Veli Eren Atay'dan hiçbir iz bulunamadı. Bu da bana çok garip geliyor. Bu olağanüstü bir durum, normal olmayan bir durum, anormal bir durum. Bir ülkede devlet niye vardır arkadaşlar? Devletin görevi nedir? Vatandaşlarını korumak, onların refahını sağlamak, onların sağlığı konusunda destek olmak, onlarla ilgili her türlü sorunda arkasında olduğunu hissettirmek. Allah'a çok şükür devletimiz çok güçlü ve devletimiz çok şey yapıyor bizler için. Fakat bu Veli Eren Atay olayında sanki bazı şeyler eksik yapılmış gibi. Kaybolan bir insanın annesi kusura bakmasın, annesi, babası, ailesi ya cenazesi bulunur ya da bu insan sağ salim bir şekilde ortaya çıkar. Bunu devletimiz çok güçlü olduğu için yapabilir ümidindeyiz her zaman. Ve nitekim bütün olaylarda da %90 böyle oluyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor devletimizin el attığı. Şimdi Veli Eren Atay'ın sırrını bilip de gizleyenler olduğunu düşünüyorum ben bir gazeteci olarak. Bu %100 böyle ve bunların bulunması şart. Bir de bu çağda, bu zamanda bir 85 metre boyunda 19 yaşında bir insan herkesin ortasından buhar olup uçtu. Şu sonuca göre bir 85 boyunda bir insan, yaklaşık 90 kilo, 85 kilo bir insan Çeşme gibi bir yerde, bir kalabalık yazın, Temmuz'da herkesin ortası, kimse görmedi o çocuğu. Bir taşınırken eğer bir şey yapıldıysa bu çocuğa nasıl buharlaşıp uçabilir? Şimdi bunları düşününce Ebru Hanım'a ulaşmak istedi ve sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Ebru Hanım, siz olayı kısaca bir anlatır mısınız? Nasıl kaybolmuştu Veli Eren Atay? Anlatayım Bilal Bey. 15 Temmuz 2023 resmi tatilde. Oğlum Çeşme'de bir konsere gideceğini söyledi. Anne gece de çadırda kalınacak dedi. Ondan Evet. sonra sabah gitmekten vazgeçti. Araç bulamadı. Ondan sonra bir arkadaşlarıyla anlaştı. 2 arkadaşıyla anlaştı. Gitmeye karar verdi. Ondan buradan 2 erkek 2 kız 4 arkadaşıyla beraber toplam 5 kişi Çeşme'ye gittiler. Direkt Kloster mekânına gittiler. Korsan taksi kiralamışlar. Onunla gittiler. Onu da söyleyeyim. Evet. Kloster'a gittiler. Saat 11'de 2 kız arkadaşı Gece kulübüne gittiler dediğiniz. Gece kulübüne direkt Çeşme Alaçatı'daki gece kulübüne gittiler. Evet. Coker dediniz öyle mi? Kloster. Coker, evet. Evet, buyurun. Daha sonra saat 11 gibi kızlar yanlarından ayrılıyor 2 kız. Yani mekâna eğlenceye giriyorlar, eğleniyorlar. Hatta saat 12.30-1 gibi ben kendisiyle telefonda konuştuğumda çok eğlenceliydi Eren.
Anne ya dedi muhteşem bir müzik var, harika eğleniyoruz dedi. Gayet hani düzgün konuştu benimle. Çok fazla Evet. gürültü vardı. Kısa konuştuk, kapattık. Saat 3 gibi de iki erkek arkadaşı telefonlarını kaybettiğini söylüyor. İkisinin birden telefonu kayboluyor. Onlar Alaçatı'ya gidiyorlar. Eren'e diyorlar ki hani sen de gelecek misin? Yok diyor. Ben Delikli Koy'da after var. After'a geçeceğim diyor. After Party'ye geçecek. Evet. Evet, Delikli Koy'da. Devamı. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra o Yağız'la buluşacağım ben orada diyor. Onlardan da o şekilde ayrılıyor. Eren Kloster mekanında tek kalıyor ama eğlence bitmiş o sırada. Kloster'ın dışarısında geziniyorlar. Evet. Oradaki bir büfeden 2 tane içecek alıyor. İçecek alırken de bir arkadaşı görüyor. Cebinde parası kalmamış. Hatta o içeceğini alırken parasını o ödüyor. Yanında başka bir arkadaşı var, o ödüyor. Eren'in Delikli gideceğini biliyorlar. Oradan sonrası bir muammalar başlıyor yani bizim için. Eren yola çıkıyor. Ana caddeye çıkıyor oradan. Delikli tarafına değil de ana yola doğru, Alaçatı tarafına doğru dönüyor. Eren'in o Alaçatı tarafına döndükten sonra saat 4 bu arada, gece yarısı, sabaha karşı 4. Alaçatı tarafından nasıl Delikli gittiğini bilmiyoruz, Bilal Bey. Evet. Yani bir otostop mu çekti, bir araba mı aldı yoksa Kloster'dan çıkan herhangi bir başka araç, tanıdık bir araç mı Eren'i aldı oraya götürdü onu bilmiyoruz. Onlar bu zamana kadar biz Eren'i aldık götürdük diyen hiç kimse olmadı, ortaya çıkmadılar. Evet. Sabaha karşı 5-6 sıralarında orada 2 tane arkadaşı görüyor. Karşıyaka'dan, bizim olduğumuz yerden Eren'in tanıdığı 2 arkadaşı görüyor yine. "Ne yapıyorsun?" "Telefonumu arıyorum." diyor Eren. Birazcık aramasına yardımcı oluyorlar. Daha sonra aralarından bir tanesi fena, kötü olduğu için, kötü durumda olduğu için, bunu da konuşmuştuk sizinle, alkol ve yasaklı maddenin etkisiyle çocuklardan bir tanesi kötü olduğu için Eren'le beraber aramayı bırakıyorlar. Evet. Eren yine tek başına telefonunu arıyor orada, Delikli. Sonra Yağız'la karşılaşıyorlar. Onu oraya davet eden arkadaşı, hani, orada parti olacak diyen arkadaşıyla selamlaşıyorlar. Sohbet, muhabbet derken, eee, Yağızlar, yemek yemeye bir yere gidiyor. Yani yemek almaya gideceğiz diyorlar. Bu Yağız Bir arkadaşı, transporterla. affedersiniz Ebru Hanım, İzmir'den Eren'in Samimi arkadaşı. aklına gelip Çeşme'de bu parti olacak diyen arkadaşlarından Yağız değil mi? Bir tanesi, evet. Bir tanesi. Öbürü 2 tane kız ismi vermiştiniz. Evet, İnci ile Dilan vardı beraber gittiği. Evet. Emre ile Akın vardı bir de, erkek arkadaşları. Emre ile Akın. Peki bunlar içinden hangisi, yani grubun lideri gibi, elebaşı gibi, yani Eren'e hadi sen Yani de bunlar geleceksin diye baskı yapabilecek olan kim? baskı olduğunu düşünmüyorum Bilal Bey. Eren Arkadaş eğlenceyi arasında, seven bir çocuktu. arkadaş Evet. arasında sözü Arkadaş geçti. arasında Etki Eren'in eden. zaten amacı, dediğim gibi, bana söylediği, önce partiye gideceğiz. Kloster mekanında. Daha sonra Delikli kamp yapacağız. Yani Delikli değil, kamp yapacağız söyledi. Zaten Delikli gençlerin kamp yaptığı bir alan. Evet. Yani bir zorlama, giderken bir zorlama yok. Tam tersine çocuk istekle gitti. Onu söyleyeyim Tamam, burada. anladım da bu fikri ortaya atan, Eren'in aklına sokan, anne Onu Yağız bilmiyorum. söyledi, Çeşme'ye gideceğiz, orada eğleneceğiz filan gibi bir şeyle geldi mi size? Ya da anne Emre söyledi ya da anne Akın söyledi. Yani Hayır, kimin? söylemedi. Evet. Şöyle bir şey, Karşıyaka'dan oraya 2 tane de otobüs kalkmış. O yüzden Hı, orada çok fazla tanıdıklar var. Herkesin bildiği, burada, Alsancak'ta bir gece kulübünün düzenlediği bir etkinlik orası. Kiralayıp düzenlediği bir etkinlik. Alman evet. bir DJ geliyor, tekno DJ'i geliyor. Onun düzenlediği bir etkinlik olduğu için zaten burada yayılmış olan bir etkinlikti o. Bu organizasyonu yapanlar Alsancak'ta mı asıl? Evet. Oradaki bir gece Sin kulübü mü dediniz? Sins diye bir gece kulübüydü. O gece kulübünün işletenlerin ifadesini aldı polis herhalde, değil mi? Aldı. Tabii ki. Tabii ki. Yani o gece kulübü olsun, diğer cluster'dakiler olsun, herkesin ifadesi alındı. Yani 100'den fazla ifade var. O gece kulübünün işletenlerin ifadesini siz görebiliyor musunuz? Gördünüz mü, ifadeleri görebiliyor musunuz? Göremiyoruz, dosyamızın içerisinde. Dosyanızda yasaklı, öyle mi? Gizli. Evet, evet, Kimden evet. gizliyorlar sizce? Talep ettiğiniz zaman şu anda bana dediniz ki telefonda, biz itiraz ettik yüksek mahkemeye, sonucunu Evet, bekliyoruz. Sizce evet.
Bu dosyayı siz bu işin mağduru tarafısınız. Bir hayatın peşindesiniz. Varsa yaşıyorsa Evet. cenazesinin peşindesiniz. İnsanın bu kadar annesinden, babasından bir dosya nasıl gizlenir? Bunu sorguladığınız zaman sizin avukatınız ne diyor bunun cevabı olarak? Yani bununla ilgili şimdi işin içinde narkotik de olduğu için özellikle narkotikle olan, bu olaylardan sonra çok fazla baskınlar yapıldı. Çok fazla, işte, çeteler çökertildi, onu söyleyeyim. Hani, bizim Veli dosyamızın Eren'le içinde ilgili mi? Veli Eren'in alınan 100 kaybından dolayı. kişi, ifadesi alınan 100 kişinin söyledikleri adresler diyeyim size. Çok çarpıcı bir yere geldiniz. Veli Eren kaybolduktan sonra ifadesi alınan kişilerin verdikleri ifadelerden sonra 100'den fazla narkotik operasyon yaptı polis ve Yüzden fazla kişinin ifadesi alındı. çeteler çökertildi, öyle mi? Ya, tabii çok fazla. Evet, doğru. Cezaevine girenler de oldu. Oldu. Hı hı. Yargılananlar da oldu. Peki lütfen kaldığınız yerden devam edin. Lütfen anlatmaya. Daha sonra Yağız diye arkadaşıyla görüşüyor. Yağız yemek almaya, bir transporter'a biniyorlar, araca biniyorlar. Evet. Oğlum diyor ki ben de geleyim diyor. Fakat araçta yer olmadığını söylüyor. Zaten diyor benim araçtakiler benim tanıdıklarım değil. Arkadaşımın arkadaşı. Araçta da yer yok. Ondan sonra Eren o şekilde alınmıyor. Delikli Koy'da tek başına kalıyor. Bu giden kişilerden 3'ü saat 12 gibi tekrardan koya geri dönüyorlar. Evet. Fakat döndükleri zaman oğlumu orada göremiyorlar. Aramıyorlar da fakat. Zaten saat 12 civarında bizim farklı Eren'i tanımayan görgü şahitlerinin ifadeleri başlıyor. Şimdi Delikli Koy ikiye ayrılıyor. Hani uzunca bir koy. Bir tarafı birazcık ağaçlık, daha çok böyle halkın gittiği, işte karavanlarını park ettikleri, arabaları park ettikleri çadır kurulan bir yer. Diğer taraf böyle taşlık, kayalık, daha çok gençlerin gittiği, müziklerin çaldığı bir yer. Eren halk plajına doğru ilerliyor. O Evet. karavanların durduğu tarafa doğru ilerliyor. Orada bir aileyle karşılaşıyor. Aile zaten şöyle diyeyim ben size. Pazartesi günü biz sosyal medyada Eren'in fotoğraflarını yaydıktan hemen sonra Eren'le ilgili ihbarlar gelmeye başladı. Ya, bir aile dedi ki bu çocuk bizim yanımıza geldi. Önce ne yapıyorsun birader dedik hani. Çünkü hal ve hareketleri böyle kendinde değil gibiydi. Çok pardon deyip yanımızdan kalktı. Sonra tekrardan yanımıza oturdu. Bu sefer biz bakınca aileme benzettim sizi deyip yanımızdan kalktı diyor. Arka tarafta kusura bakmayın biraz hastayım. Evet. Şurada bir not var, bir saniye. Akın tipini değiştirdi. Emin Sait Fas'a yerleşti. Hepsi koptu birbirinden. Neden? Bu Akın şeyi mi kastediyor? Arkadaşı Akın'ı mı kastediyor acaba? Telefonun sonlanan çocuklardan bir tanesi evet. Emin Sait Fas'a yerleşti. Bildiğimiz bu O Fas da sabah ülkesi. gece ayrıldığı kızlar sabah koya gidiyorlar. Evet. Onların yanında olan çocuklardan bir tanesi. Emin Fas'a yerleşti. Hepsi koptu birbirinden. Neden diye soruyor bir dinleyicimiz. Evet, lütfen devam edin. Aile görüyor. Aile gördükten sonra orada boyacı bir Mehmet diye bir boyacı adam var. O görüyor onları. Evet. 3-4 kişi oturuyorlar. Eren yanlarına gidiyor. Eren'e cips veriyorlar. Kola yok mu diye soruyor Eren. İlerideki büfeden bakabilirsin diyorlar. Fakat bu boyacı olan Mehmet de diyor ki Mehmet'in orada birkaç tane çadırı var. Çadır kiralayan bir adam Çok bu affedersiniz arada. Ebru Hanımcığım. Böyle enteresan yorumlar geldikçe araya girmek zorundayım. Arkadaş ortamı birbirinden koptuysa mutlaka bir bildikleri var diyor bir takipçimiz, okurumuz. Ben de katılıyorum bu arkadaşımızın söylediği. Çok sıkı bir arkadaş dostluk ortamı varken birbirlerinden koptularsa, hele birisi yüzünü değiştirdiyse, birisi de ülke değiştirdiyse, lütfen devam edin. Lütfen. Ee, Evet. Oradaki bir büfeci de görüyor Eren'i. Yani 12 kişilik Hmm. bir aile. Daha sonra 3-4 kişi. Daha sonra tekrar orada büfede çalışan adam. Bunlar Eren'i görüyorlar. Saat öğlen 12 civarı oluyor bu olay. Eren'in üstünde çıplak. Bu arada Eren Kloster mekanından çıkarken üzerinde beyaz sweatshirt var.
İçinde beyaz tişörtü var. Altında beyaz ayakkabısı ve jean pantolonu var. Bu Evet, aileler gördüğü zaman Eren'in üstü çıplak. Sadece jean pantolonuyla beraber dolaşıyor o sıcakta oralarda. evet. Sonra öğlen saat 12'den akşam 19.30'a kadar Eren'i gören yok. Herhangi bir görgü şahidi yok. 19.30'da 2 bayan Eren'i görüyor deniz kıyısında. Yine, hani, hareketlerinden falan şüpheleniyorlar. Hani, çocuğun madde kullanmış olabileceğini düşünüyorlar. Akıl sağlığının yerinde olmamış olacağını düşünüyorlar. Suya girdiğini görüyorlar. Beline kadar suya girdiğini, 2 kulaç attığını görüyorlar. Ondan sonra da dışarı çıktığını görüyorlar Eren'in. Çadırlara doğru tekrar yürüdüğünü görüyorlar. Ve o son Eren'in görülmesi. Aslında değil. Bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. Lütfen. Yani delikli koyda Eren'in görülmesi son. Bilal Bey. Yani emniyet de orada tıkandı kaldı zaten. Fakat bizim katıldığımız bir televizyon programında Evet. bir ihbar geldi bize. Ben bu çocuğu, ııı, 15'inde kayboldu. Ayın 22'si gibi, ııı, gördüm diye. Allah Allah. Evet. Şifne tarafında. Şifre Gördüm diye bir telefon geldi. Evet, Şifne'de gördüm diye bir telefon geldi. Yanındaki çocuğu tarif etti, ismini verdi. Sonra yanındaki çocuk da bulundu. Yanındaki çocuk da dedi ki, "Evet, ben bu çocukla karşılaştım. Gece sabaha kadar beraberdik. Hatta telefonu yoktu, cebinde parası da yoktu. Yanında 2 tane kız vardı. Bir parti alanı arıyorlardı. Eee, ondan sonra sabahladık. Sabah da bir denize girdik, çıktık. Ondan sonra bana bir cenaze haberi geldi. Ben ayrıldım, İzmir'e geldim. Eren'in ne yaptığını bilmiyorum." diyor. Bakın bu yaklaşık 10 gün sonra Eren'in kaybından 10 gün sonra Şifne tarafından 2 kişiden ihbar geldi. Bu 2 kişi Bozyaka Emniyetine gittiler. İkisi de ifadelerini verdi Bozyaka Emniyetinde. Hani telefonda kalmadı bu iş. Fakat, çok ciddiye alınmadılar zannediyorum. Hani çok gerçekçi gelmemiş olabilir emniyete bu, ihbarlar. O bir öyle askıda kaldı. Biz Şifne'den sonra ilerleyemedik. Yine katıldığımız televizyon programında, Yunanistan'daki bir hapishaneyle bağlantı yapıldı. Başka bir kayıp çocuk için bağlantı yapıldı. O çocuk için konuşurken, oradaki mahkumlardan bir tanesi diyor ki, "Ben" diyor, "diğer çocuğu" diyor, "burada gördüm." diyor, Veli Allah Eren Allah. için. Ondan sonra o Yunanistan olayı da oradan bir karışmaya başladı zaten. "Burada gördüm." diyor. Ondan sonra üzerinden sahte kimlik çıktı diyor. İzmir'e ait bir köfteciden diyor, köfte kartı çıktı diyor. Pardon, kimlik çıkmadı üzerinden. Bir yemekçinin kartı çıktı İzmir'e ait diyor. Ondan sonra ya biz orada bir şeyden şüphelendik. Son yemek yedikleri yer bir hamburgerci, köfteci tarzı bir yerde yemek yemişler. İnsanın her şeye böyle kafasını kurcalıyor ya ki o kadar düşünüyoruz ki her şeyi. Fakat bu çocuk çok kendini sağa sola attığı için, çok kendini bilmediği için alıp bunu buradan başka yere götürdüler dendi. Oradan da bizim bir Yunanistan arayışlarımız başladı tabii. İşte birilerini gönderdik, onu yaptık, bunu yaptık. Emniyetin de aynı şekilde. Bu arada Eren'in DNA'sı alındı. Eren'in araması var sarı bültenle, Interpol'de araması var. Ben sizinle de konuşurken ben söylemiştim, yaklaşık kaybımızdan 3 ay sonra bize oradaki bir, işte, amir, hani, "Siz daha bu çocuğun yaşadığını mı düşünüyorsunuz?" diye, eee, sormuştu kaybından 3 ay sonra. Ben de, "Evet, ben bir anneyim, yani, çocuğumun naaşını görmeden onun öldüğüne inanamam." demiştim. Yani, çünkü denizde kaybolma ihtimali nereye gitti bu çocuğun cesedi? O kadar tekneler, o kadar insanlar, o kadar adalar, Yunanistan, Türkiye kıyıları. Yani ne oldu da, böyle bir talihsizlik oldu, öyle olduysa eğer? Yani, bunların hepsini o kadar çok düşünüyorum ki. Yani, bizim olayımız, kısaca bu şekilde. Evet. Bu Yağız'la ilgili Eren ilk kaybolduğunda bir ay evden çıkmadı. Sonra saç stilini değiştirdi. Ama suspus oldu. Arkadaşların hepsi suspus oldu. İşte yurt dışına çıkanlar, gidenler. Bunlar hayatın olağan akışı içinde
de olabilir elbette. Veli Eren'in olayıyla ilgisi olmayabilir de ama insanın aklına her türlü soru geliyor. Peki bir de şunu soracağım ben size. Müge Anlı sizin bu konuyu bir ara takip etti ilk başta. Sonra birdenbire bıraktı. Müge Anlı ne 4 dedi? gün 4 gün. Ne 4 dedi gün Müge Anlı'yla? oradaydık biz. Müge Şimdi Anlı'yla biz orada evet evet anlatayım. Oraya lütfen. gittik biz. İlk konuk olarak biz gittik zaten. Çok fazla yazdan böyle bir hem baskı oluşmuştu. İlk konuk olarak biz gittik oraya Bilal Bey. Telefon bekledik. Kimseden telefon gelmedi. İhbar bekledik, ihbar gelmedi. Orada oturuyoruz ama yani Stüdyoda, anlatıyoruz, ağlıyoruz. stüdyodan söz ediyorsunuz, canlı yayından. Canlı yayından söz Evet, ediyorum. evet, Yani bir telefon gelmiyor, bir ihbar geliyor. Bir tane telefon geldi, işte Eren telefonunu düşürdü, uçurumdan aşağıya attı kendini diye. Ondan sonra ki Müge Hanım sonradan dedi ki Ebru dedi hani ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Ama hani bundan cesaret alıp diğerleri de arasın. Başka çocuklar da arasın bir şeyler yapsın diye bu çocuğu da koyduk hani buraya. Bir şey çıkarırız belki her şeyden bir şey ararız diye. doğru, tecrübeli İhbar Müge Anlı, o çok tecrübeli çok tabii, evet, tecrübeli. evet, Yani hiçbir ihbar gelmeyince biz orada oturduk sonra hafta sonuna denk geldi zaten. Hafta sonunda biliyorsunuz orada isteyen kalıyor, isteyen İzmir'e dönüyor. Biz İzmir'e dönüyorduk. Herhangi bir gelişme olursa tekrardan sizi stüdyoya alacağım diye ayrıldık biz oradan. evet, Çünkü biz orada sıfır, hiçbir şey elde edemedik. Yani telefon açıp da ben çocuğu burada gördüm diyen olmadı. Ondan sonra, bir ihbar olmadı. Hiçbir şey olmadı. Zaten diğer çocuklar da olmak istemediler. Hâlbuki kimsenin annesi babası izin vermez. Onlar da hani 17, 18, 19 yaşlarında. Yani stüdyoya gelip de konuşmak isteyen olmadı orada. Orada bir 4 günlük olayımız o şekilde kapandı. Daha sonra 2 kere Müge Anlı hatırlatma yayını yaptı nasıl? Eren'le ilgili. Eee, Buraya gelip röportaj yaptılar bizimle evet, Hani evet, tekrardan fotoğraflarını gösterdi. Hani bu çocukla ilgili bir ihbar var mıdır, bir bilen var mıdır diyerekten. Yine ses çıkmayınca biz tekrar programa gitmedik. Hani orada da akışın ilerlemesi için biliyorsunuz bir ihbar gelmesi lazım, bir konuk gelmesi lazım, bir şeyin yakalanması lazım. Orada öyle bir şey olmadı yani. yani bazı olaylarda Müge Anlı kendi de araştırma yapıyor. Kendi muhabirleri de sahaya gidip çalışıyorlar, röportajlar yapıyorlar. Polisin içinde bilgi almaya çalışıyor. Müge Anlı'nın çok çevresi var emniyette de. Ama bu olayda sanki biraz o konuda dışarıdan e, Eee, dışarıda durdu gibi. Yani ihbarcıların ihbarını bekledi gibi. Tabii onun ııı, çalışma tarzına bir şey diyemem. şöyle demişti o Ne bize, düşündü? Efendim? program zaten başladığında şöyle dedi, "Ben bütün yaz takip ettim sizin konunuzu." dedi. Gerek Evet. sosyal medyada olsun, gerek tanıdık çevresinden olsun. Emniyet sizin için elinden gelenin fazlasını zaten yapmış. Hımm. Aynı yerde kaldık onunla, koyda kaldık. Yani Müge Anlı da koyda kaldı, emniyet de koyda kaldı. Devamı gelmedi. Evet. Peki, bu, polisin, Veli Eren'in kaybından sonra yaptığı narkotik operasyonlarda yakalanan kişilerin Veli Eren'le ilgili sorgulamaları yapıldı mı acaba? Bu konuda size bir şey söylendi mi? Söylenmedi ama ben, hani, duydum mesela çevreden birkaç tane çocuk, tanıdığım çocuklar hapse girenler oldu onlarla ilgili. Ama biz onların ifadelerini hiçbirini bilmiyoruz. Yani kimin ne ifade verdiğini bilmiyoruz. Kiminle ifade verdiğini bilmiyorsunuz. Evet. Eee, Eren'in telefonu, bulunuyor. Manisa'daki bir aile Muğla O bir Manisa. O zaten Manisa'daki çok talihsiz bir olay. Benim en çok ağladığım, en çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi. evet, Sabah 9 gibi oraya Manisa'dan gelen bir aile telefon buluyor evet, yerde. Sonra etrafta soruyorlar bu telefon kimin diye. Kimseden ses çıkmayınca arabaya atıyorlar telefonu. Ondan sonra da Manisa'ya gidiyorlar. 2 ay sonra da format attırıyorlar. Kendileri kullanmaya başlıyor telefonu.
Yani şöyle bir şey, ben çok, bununla da uğraştım. Hani delir karartmaya giriyor, bu insanların peşine düşelim, uğraşalım diye ama ortada bir suç olmadığı için, bir ceset, bir yaralama, bir cinayet, bir şey olmadığı için ortada, delir karartmaya değil de kaybolan eşyayı bulmaya giriyor bu. O Şimdi bu yüzden e, bunun da bir yaptırımı, şeyi yok, öyle söyleyeyim size. Şimdi bu olay Veli Eren Atay'ı bütün Türkiye bu olayı takip ediyor ve herkesin ciğeri yanıyor. Herkes sizin kadar olamaz elbette ama herkes bu konuda çok üzgün, çok muzdarip. Hepimiz anne babayız. Şimdi burada bu Manisalı ailenin yaptığı Veli Eren Atay'ın neden ortadan kaybolduğunu gizleme olayı aslında şöyle dolaylı olarak bilerek belki suça karışmadılar ama eğer format attırmadan buldukları zaman oradaki karakola, Çeşme'de, Alaçatı'da karakola götürüp biz bunu kumsalda bulduk diye zabıt tutturup teslim etselerdi onun içindeki bilgilerden WhatsApp yazışmalarından Fotoğraflar, videolar, WhatsApp efendim görüşmeleri, evet. bunlar sonra gece kulübünde çekilen fotoğraflar, videolar, daha önce arkadaşlar, daha önce çekilenler, yani oradaki hangi şeyi alanına girmiş, vericinin alanına girmiş, çıkmış bu çocuk. Bunların hepsinden belki de Veli Eren'in akıbetine polis ulaşabilecekti %90. Şimdi bu insanlar buna mani oldular. Dolayısıyla 2 yıldır Türk halkı boş yere bu insanlar karakola gidip bunu teslim etmediği için velilere ne olduğunu araştırıyor, merak ediyor. İnsanların kafasında çılgın sorular. Ben buradan sesleniyorum. Bir insan bir eşya bulduğu zaman karakola götürüp teslim etmesi şart. %99 ya ne buna niye siz sahip çıkıyorsunuz? Ne görgüsüz insanlarsınız? Devletimizi yönetenler bu konuda bir yasa çıkarmalı Ebru Hanım. Bulunan Evet. eşyayı sahiplenen, karakola götürmeyen, polise teslim etmeyenlere 6 aya kadar ya da atıyorum 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalı diye. Bakın o zaman kimse alıp götürüyor. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir olayın karartmasıyla eş bu yapılan. Bilal Bey, Karartılmasıyla çok içimiz eş. yanıyor. Yani bakın, içinde, ben onu her zaman söyledim. Belki içinde çocuğumun kaybıyla ilgili bir şey olmadıysa dahi benim çocuğumun, belki ben çocuğumu bir daha göremeyeceğim. Ağlamayın lütfen. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Siz kusura bakmayın. Biraz sizi böyle yaranızı deşiyorum ama yani Yani dediğiniz gibi çocuğumun hatıralarını benden çaldılar yani. İçinde bir şey yoktuysa bile, o şekilde düşünürsek. polis Çok özledim onu. Çok özledim Bilal. mutlaka mutlaka Allah sabır versin. Evet, Ebru Hanım'la konuşuyoruz. Ebru Hanım kayıp Veli Eren Atay'ın annesi. Hatlarda bir problem oldu. İnternette bir problem oldu ve kendisi yayından. Evet Ebru Hanım, acınızı çok iyi anlıyorum. Acınızı paylaşıyorum. Lütfen metanetli olun diyeceğim ama ne kadar olunabiliyor? İnanın her gün düşünüyorum, bazen diyorum şu Instagram'ı kapatsam mı? Hani, ama diyorum ki ya bir gün birisi benim çocuğumu görür de ihbarda bulunursa veya bir tanesi insafa gelir de bir şey konuşmak isterse, onun hatıralarını orada yaşatmak istiyorum. Siz de söylediniz en başında, hani ölü veya diri bir şekilde, artık inanın bir şekilde benim evladımın bulunmasını istiyorum ben. Nasıl olacak bilmiyorum bunu. Hiç asla bilmiyorum ama bir şekilde olması gerekiyor artık. İnsanlar bir cep telefonuna tamah ediyorlar ya. Götür kardeşim karakola ver. Götür ver karakola. Bak altından neler çıkıyor. Nelere mal oldu senin o yaptığın davranış, görgüsüzlük.
Bir cep telefona tamah ettin ya. Nelere mal oldu. Getirip telefonu size verdiler tabii. Polis sonra. 7 ay sonra. Şimdi onlar Eylül ayında telefonu zaten sinyal etmişler. Evet. Bize verilmesi 7 ay sonra, çünkü 7 ay boyunca onlar o kişilerin araştırılması, takip edilmesi, tamamen bir şey yapmadıklarından emin olma süreci Polisin. Evet. tabii sürmüş. Yani uzunca bir süre takip etmişler bütün herkese olduğu gibi. Evet. Ondan sonra bize telefon teslim edildi. Telefon size teslim edildi ama hiçbir işe yaramaz artık tabii. Yani Bir tek, işte, çocuğun arama kayıtlarını falan emniyet biliyor bunları, çünkü sim kart baba üstüne olduğu için evet. telefonun sim kartı. Biz sim kartı hemen çıkarmıştık zaten, emniyete verdik. Yani Eren'in en son kimleri aradığı, SMS ile kimlere mesaj attığı belli. WhatsApp'ları yok. Kamera, video, onlar yok elimizde. SMS'i insanlar çok az kullanıyorlar tabii. WhatsApp asıl. WhatsApp, Evet. kamera, video. Sizce Veli Eren evladınıza ne oldu? Sizce içinize doğan nedir? Bilmiyorum. Yaşıyor olmasını istiyorum ama bilmiyorum. Keşke Yunanistan'da bir hapishanede olsa. Keşke bir yerlerde polis nezaretinde olsa, başka bir ülkede. Keşke yaşıyor olsa. Ama çok uzun süre tabii yani. Çok Uzun süre ama dediğim gibi, yani, şimdi bunu size nasıl anlatayım bilmiyorum ama bir naaş görmeden, emin olmadan bir anne babanın evladının olmadığına, gittiğine inanması çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani bu, ben ömrümün sonuna kadar, son nefesime kadar bekleyeceğim onu. canım Ebru Hanım, lütfen ağlamayın. Burada bu işin sırrı bence şöyle, yani burada konuşması gereken kişiler, bu işi bilen kişiler konuşmuyorlar. Konuşsalar ne olduğunu öğreneceğiz. Korkuyorlar. Ama bunlara devletin, polisin şüphelendiği kişilere bu güvenceyi vermesi lazım. Yani siz konuşun, biz sizi koruyacağız diye. Gerekirse sizin kimliğinizi değiştireceğiz, yüzünüzü ameliyatla değiştireceğiz. Bu yapılıyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Benim de bildiğim bazı kişilere yapıldı. Gizli tanık olan bazı kişilere. Bazı olayların, çok önemli olayların çözülmesine aracılık ettiler şahitlikleriyle. Onlara gizli tanık koruma programı deniliyor buna devlet katında ve onlar korunuyorlar. Yani polis kimden konuşursa bu iş çözülür. Bunu az çok bilir. Bakın diyorsunuz ki bana. Mesela bakın, Evet. Eren'i Delikli kim götürdü? Evet. Ben tek kişi olduğunu zannetmiyorum onların. Tek kişi olduğunu zannetmiyorum. Onlar bir konuşması lazım. Kim? Onlar orada mıydı? Orada kamp yapmaya mı karar verdiler? Akşam 19.30'da onlar, o götüren kişiler orada mıydı? Onlar Eren'in tanıdıkları mıydı? Arkadaşları mıydı? Bilmiyoruz. Sonra bu 2 bayan 19.30'da gördüler ya denize girip çıktığını. Evet. Orada 5-6 kişilik bir erkek grubu daha varmış. Evet. Yani dağlar duydu. Bunlar Çeşmeliyse, Çeşme'ye giden bir insansa, onlar ortaya çıkmadı mesela, biz de bu çocuğu gördük diye. Çok yakındalarmış, yani Eren'i görme mesafesinde, görmemiş olmaları imkansız diyor tanıklarımız. Mümkün değil diyorlar. Onların da görmüş olması gerekiyor. Bu arada zaten çok talihsiz bir olay. Bu 2 bayan bu arada polisi arıyor, jandarmayı. Öyle 155'i. ne Tabii diye arama kayıtları var. ne diyorlar? Burada böyle, hani, dengesiz hareketler yapan, aklı dengesi yerinde olmayan var. Ondan sonra, hani, "Gelin bir bakın." diyorlar. Çocuğa ne içirdiler? Ilıca'ya gidiyorlar. Ya bir şey ikram edildi o zaman. Gece kulübünde bir şey içirdiler çocuğa. Sabah Bilmeden olduğunu düşünüyoruz. nasıl?
Sabah olduğunu düşünüyoruz. Sabah. Çünkü sabah sohbet ediyor çünkü kendinde yani. Sabah kendinde. Yani ona bir şey verdiler o zaman. Bilmeden çocuğa bunu verenler, Eren'e bunu verenler sonrasını da planladılar mı? Eren'le sonra ona yapacakları kötülüğü ya da onu bir yere kaçırmayı falan planlayıp da bunu verdiler o zaman. Yani bu çocuk kendinden geçsin, kendisini bilemesin, ailesine aramasın, kendisini kaybetsin. Biz de bununla yapacağımızı yapalım daha sonra diye bir kötülük mü planladılar da bu hapı verdiler. Her neyse verdikleri. Yani burada polisin işin içinden çıkmaması bana çok enteresan geliyor. Çünkü polisimiz o kadar güçlü ve o kadar iyi çalışıyor ki ve o kadar teknolojiye günün Amerika Birleşik Devletleri'nde Ebru Hanımcığım, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da polis teşkilatının elinde hangi teknoloji varsa bizim polis teşkilatımızda da var. Yani bu işi çözebilir polis teşkilatımız. Tabii çok yüksek bir teknoloji zamanındayız. Evet. Konuşmayanların kim olduğunu konuşursa olayı çözüleceğini kimler konuşursa bu olayı çözülebileceğini polisimiz 3 aşağı 5 yukarı bilir yahu. Yani İşte tekrardan şöyle bir şey. Eren kaybolduğu zaman zaten özel bir ekip kuruldu bizim için o hafta. Evet. 30 kişilik bir ekip kuruldu. Evet, hemen kuruldu. O 30 kişilik ekip çok uzun bir süre çalıştı. Hani ben emniyet özel ekip kurmadı demiyorum. Zaten asla hiçbir zaman demedim. Fakat şu anda madem hiçbir sonuç alınmadı, aradan 2 sene geçti. Tekrardan dosyayı baştan inceleyecek bir ekibin daha kurulmasını istiyorum ben. Gözden kaçan bir şeyler var mı? Bilmiyorum. Yani sosyal medyada bazı haberler dönüyor. Deniliyor ki bugün gördüm. Eren için özel ekip kuruldu poliste deniliyor. Bunlar o zaman yalan haber. Öyle mi? yani yeni olan bir şey değil o. Onlar 2 sene önceki olaydan bahsediyorlar. Sanki yeni olmuş gibi başlık atıyorlar. Bu Yok, değil. insanları yanıltıyorlar, halkı yanıltıyorlar. Ee, Yok. Böyle şeylerden kaçının arkadaşlar. Böyle yalan başlıklar atmayın lütfen. Bakın insanlar ne kadar üzgün, ne kadar çaresiz. O zaman Ebru Hanım, sizi çok seven insan var. Görüyorum zaten şu anda da yayınımızın başından beri bizi Ben de de onları çok seviyorum. bunları Çok destekçiler bana. evet, Onların dualarıyla ayakta duruyoruz. İnanın ki Bilal Bey. çok seven insan var. Bu arkadaşların bu özel ekip kurulması için İçişleri Bakanlığı'na bu sosyal medyadan yazmaları gerekiyor. Arka arkaya tweetler atmaları, CİMER'e yazmaları, paylaşım yapmaları, etiketlemeleri çok çok iyi olur. Bir ara bir imza toplanmıştı. 8.000'e ulaştı denmişti. Özel ekip kurulsun diye. Ondan Evet, sonra devam ediyor. devam ediyor mu o? Devam ediyor. Change.org'da onu tekrardan paylaşayım hatta. Onunla ilgilenen de başka bir şeyimiz var. Yani şöyle bir şey, sağ olsunlar, benim halim vaktim çok yerinde olmadığı için hani alınabilecek en yüksek dozda antidepresan alıyorum ben şu anda. Yani bazen kendimde olmuyorum, uyuyorum. Ondan sonra benim bu şeylerimle ilgilenen çok sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim var sosyal medyadan. Artık onlarla kardeş olduk. İmza kampanyasını da onlar başlattılar. İşte yapılacak aramalarda da hep onlar yardımcı oluyorlar bana. Onu tekrardan bir paylaşalım biz. Allah razı olsun. Ebru Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız, yayına katıldınız. Ben teşekkür ederim. İnşallah Eren'in unutulmasını istemiyorum. Unutmadığınız için çok teşekkür ederim size. hep aklımızın bir kenarında, inanın işimizi yaparken, günlük hayatımız içinde de hep aklımızın bir kenarında inşallah bulunacak bir şekilde, inşallah gerçek ortaya çıkacak diye dua etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi Eşinize de akşamlar diliyorum. inşallah görüşmek üzere. İyi akşamlar. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli dostlar, yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah Eren kardeşimiz bulunacak. İnşallah güzel haberler alacağız. Ne olduğunu şu anda bilemiyoruz ama bizler Veli Eren'le ilgili sorgulamaya, merak etmeye ve yetkilileri uyarmaya devam edelim lütfen. Hepinize sevgiler, iyi akşamlar.